Türümüz, davranış ve zeka seviyesi bakımından diğer hiçbir türe benzememektedir. Soyut düşünce üzerine müthiş bir yeteneğimiz var. Bu yeteneğimiz bize davranışsal modernitenin gelişimiyle birlikte farklı dallarda ve çok sayıda sanat eseri imal etmeyi sağlamıştır. Bunun yanında farklı canlı türlerinden yol arkadaşları edinerek medeniyetimiz gelişmeye başladı. Bu videomuzda davranışsal modernite, insanlığın ilk sanat eserleriyle yaşanan diğer gelişmeleri ele alacağız. Türümüzün diğer canlı türlerinden çok sayıda farkı bulunmaktadır. Akla ilk olarak fiziki farklılıklarımız gelse de esasında insanı insan yapan davranış ve düşüncelerdir. Soyut düşünceye çok aşinayız. Hayallere dalıyoruz. Hayallerimizle bir gün çok zenginiz, bir gün uçuyoruz. Bir gün o çok istediğimiz futbol maçına gidiyoruz. Yaşadığımız yeri güzelleştirmeye özen gösteriyoruz. Doğadayken birden elimize bir odun parçası alıp yontmaya başlamış oluyoruz. Kafamızı yastığa koyduğumuzda günü analiz edip yarını planlıyoruz. Yeri geliyor bir ritim eşliğinde topluca dans edip eğleniyoruz. En büyük farklılık davranışlarımızdan geliyor. Yukarıda saydığımız tüm bu davranışları yapan bir kedi olsaydı ona hala kedi gözüyle bakabilir miydik? Veya bu davranışları yerine getirip de insan olarak saymadığımız bir varlık var mıdır? Tüm bu davranışların ve teknolojilerin altında bilişsel ve kültürel temeller yatmaktadır. Belki de Neandertaller ile Denisovalıların soyu tükenirken davranışsal özelliklerimizin daha gelişmiş olması bizleri ayakta tutmuştur. Üst paleolitik devrim teorisi 50 bin yıl öncesine kadar modern insanların tamamının modern davranışlara bir paket haline sahip olmadığını, dolayısıyla modern sayılamayacaklarını ifade eder. Görüş, örneğin modern davranış olarak kabul edilen balıkçılık, kemikten yapılmış aletler, ocaklar, önemli eser çeşitliliği gibi davranışların evrensel olup olmadığına bakar. Tüm bu davranışların da evrensel olduğu dönemin 50 bin yıl öncesi olduğunu söyler. Alternatif görüşler ise davranışsal modernitenin birden ortaya çıkmadığını savunmaktadır. Bu görüştekiler davranışsal modernite olarak tanımladığımız davranışların binlerce yıllık kültürel adaptasyon ve öğrenmenin sonucu oluştuğunu düşünmektedir. Mesela 300 bin yıl önce Afrika'da davranışsal modernite özelliklerinde tam bir uyum varken bu davranışların paket halinde toplanmasının ve diğer kıtalara yayılmasının uzun yıllar aldığını ifade etmektedir. Diğer bir görüş ise 10 bin yıl civarı süren yüksek ivmeli bir insan devriminin olduğunu savunur. Bu düşüncelerine kanıt olarak da belli bir dönem sonrasında ortaya çıkan boya ve süs eşyaların yoğunluğunu gösterir. Modern insanın teknolojik gelişmeleri ivmeli bir şekilde artmaktadır. 2 milyon yıldan 10 bin yıl öncesine kadarki kat edilen yol ile 10 bin yıl öncesinden günümüze kadar kat edilen yol arasında büyük bir uçurum vardır. Modern olarak kabul edilen davranışlar, her bölgede eşit şekilde oluşmasa da evrensel bir hale geldiğinde yeni gelişmelerin hızını sürekli ivmelendirmiştir. Dolayısıyla hangi dönemde ortaya çıktığına ilişkin tartışmalardan ziyade geldiğimiz noktayı anlayabilmek açısından davranışların türümüze etkisini anlayabilmek önemlidir. Dünyanın bilinen en eski ok ve yayı Güney Afrika'da bulunan Sibudu mağarasında keşfedilmiştir. Bulunan bir kısım taş aletlerin ucu ok uçlarına benzemektedir ve bu uçların bir tarafında yapıştırıcı olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular 65 bin yıl önce yani en eski ok ve yay teknolojisini göstermektedir. Dünyanın bilinen en eski mağara resmi İspanya'nın Puente Viejo şehrinde bulunan La Pasiega mağarasında keşfedildi. 64 bin yıl öncesinde yapılmıştır. Yani modern insanların Avrupa kıtasında nüfuslarını arttırmadığı ve kısmi göçlerin yaşandığı dönemde yapılmıştır. Dolayısıyla resimleri Neandertallerin yapmış olabileceği düşünülmektedir. Bir takım hayvan resimleri ve çizimler vardır. Dünyanın bilinen en eski matematik eseri Eswatini'nin Lebombo dağlarındaki Border mağarasında keşfedildi. 44 bin yıl önce imal edildi. Bir babun kemiğinin üzerine düzenli 29 çentik atılmıştır. Günümüzde Bushmanlar tarafından kullanılan takvim çubuklarına benzemektedir. Ay döngüsünün hesaplanmasında kullanıldığı düşünülüyor. Dünyanın bilinen en eski madeni Eswatini'de bulunan Negevanya madenidir.
43 bin yıl önce kullanılmıştır. Mağarada vücut boyası olarak kullanılan demir cevherlerinde bulunan aşı boyası toplanmıştır. Dünyanın bilinen en eski heykeli Almanya'da bulunan Hochlandstein Stadel mağarasında bulunmuştur. 40 bin yıl önce yapılmıştır. Eser taş bir bıçak ile mamut dişi oyularak yapılmıştır. Heykelin kafası mağara aslanı, bedeni ise insan şeklinde oyulmuştur. Oldukça etkileyici bir eser. Dünyanın bilinen en eski Venüs figürünü Almanya'da Scherklingen yakınlarındaki Hochfels mağarasında bulunmuştur. 40 bin yıl önce mamut dişinden oyularak yapılmıştır. En eski insan tasviridir. Peki Venüs figürünü ne demektir? Dişilik organları abartılmış kadın heykelciklerine verilen genel addır. Erkek Venüs heykelciği çok enderdir. Bu heykelciklerin neyi temsil ettiği veya neden yapıldığı konusu tartışmalıdır. Bu heykelcikler bir bereket sembolüdür. Ama belki de bir ana tanrıça kültünü ifade ediyor, bilemiyoruz. Aynı mağarada akbaba kemiğinden imal edilmiş, 5 parmak deliği açılmış flütler de bulunmuştur. Daha eski tarihli Neandertal flütü olan Divye Babe flütü hakkında el yapımı mı yoksa vahşi hayvan yapımı mı olduğu konusunda tartışmalar vardı. Eğer bu tartışmayı olumsuz düşünceyle sonuçlandırırsak, Hochfels mağarasında bulunan flütler keşfedilen en eski flütler olacaktır. Dünyanın bilinen en eski seramik figürü Çekya'nın Moravya bölgesinde bulunmuştur. Standart bir Venüs heykelciğidir. 31 bin yıl önce yapılmıştır. Heykel nispeten düşük bir sıcaklıkta pişirilerek yapılmıştır. Dünya zaman zaman buzul evreleri yaşamıştır. 26.500 yıl önce yaşanan son buzul maksimumu en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Buzullar dünyanın kuzeyinin büyük bir kısmını kaplamıştı. Etki olarak da hava her yerde daha kuru ve soğuk oldu. Yağış azaldı. Kuraklık oluştu. Ormanlık alanlar küçüldü. Atmosferdeki toz oranı günümüze göre 25 kat daha fazlaydı. Tüm canlılar için günümüze nazaran daha sert hayatta kalma koşulları vardı. Deniz seviyesi 120 metre daha düşüktü. Bu da tarihimize ışık tutabilecek çoğu buluntunun hala daha deniz suyu altında olduğunu göstermektedir. Köpeklerin insanların ilk hayvan dostu olduğu düşünülüyor. Yapılan DNA araştırmasına göre köpekler ile kurtlar arasındaki genetik ayrışma 40 bin ile 30 bin yıl önce meydana gelmiştir. Tabi bu ayrımı evcilleştirme olarak görmemek lazım. Ayrışmadan sonraki dönemde evcilleştirme gerçekleşti. 27 bin ile 20 bin yıl önce Avrasya'da köpeğin evcilleştirildiği düşünülmektedir. Koyunların yaklaşık 12 bin sene önce evcilleştirildiği düşünülmektedir. Vahşi atalarının hangi canlı olduğu net olarak bilinmemektedir. Fakat Muflon'dan geldiği düşünülmektedir. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvanlar arasında olan koyunlar, et, süt ve derisi için yetiştirildi. Videomuzun devamında döneminde alanının ilki olmayan ama ilginç ve ilgi çekici sanat eserlerini ele alacağız. Endonezya'nın Sulawesi adasında 45 bin yıl öncesinde aşı boyasıyla yapılmış yaban domuzu ve 3 adet insan çizimi anlattığı karmaşık hikayesiyle çok ilgi çekici bir eserdir. İspanya'nın Cantabria şehrindeki Altamira mağara kompleksinde farklı dönemlerde farklı insanlar tarafından yapılmış bir kısım mağara resimleri bulunmaktadır. Hayvan çizimlerinden insan ellerinin etrafının çizilmesiyle çizilen resimlere kadar çok farklı çizimler bulunmaktadır. Fransa'nın Ardèche bölümündeki Chaux-de-Fonds mağarası dünyadaki en iyi korunmuş mağara resimlerini barındırmaktadır. 13 farklı hayvan türü resimlenmiştir. Bilindik otçul hayvanların yanında diğer yırtıcılar da resmedilmiştir. Romanya'nın Bihor ilçesindeki Kolibaya mağarasında bulunan mağara resimleri 35 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Çok iyi korunmuş olmasalar da Avrupa'nın en eski mağara resimlerini içerir. Fransa'daki Dordogne ilindeki Lascaux mağarasında 17 bin yıl öncesine ait mağara resimleri bulunmuştur. Resimler çoğunlukla bir zamanlar bölgeye özgü olan büyük hayvanlardan oluşmaktadır. Almanya, Svalbard bölgesinde bulunan Vogelherd mağarasında 40 ile 30 bin yıl öncesine ait eserler bulunmuştur. Vahşi figürü neredeyse mükemmel şekilde tasvir edilmiştir. Mamut ve aslanbaşı heykelcikleri de çok başarılıdır. Portekiz'deki Koa Vadisi'nde
Açık havada en eskisi 22 bin yıl önce çizilmiş binlerce insan ve hayvan soyut figürleri keşfedilmiştir. Pont de Gaume, Güneybatı Fransa'nın Dordogne bölümündeki Lezeziye Ayak Sürel yakınlarında bulunan bir mağaradır. Mağara resimleri M.Ö. 17 bin civarında tarihleniyor. Fransa'nın Dordogne yakınlarında bulunan üst paleolitik döneme ait bir oyma, artık soyu tükenmiş bir tür olan Bozkır bizonuna ait bir bizon figürünü, başı dönmüş ve dili dışarı çıkmış şekilde tasvir etmektedir. Fransa'da bulunan Montesquieu kaya sığınağında bir mamutun dışından süslü bir şekilde oyulmuş, iki yüzen rengeyi heykeli yapılmıştır. Küçük olan dişi rengeyi önde, daha büyük olan erkek ise arkada bulunuyor. Sonuç olarak insanlık tarihinin ilkleri ve dönemin sanat eserleri davranışsal modernitenin derin kökenlerini ve kültürel evrimini gözler önüne seriyor. Eserler, insanın soyut düşünce ve karmaşık toplumsal yapılarını nasıl geliştirdiğini gösteriyor. Bu buluntular modern davranışların ve teknolojilerin evrimsel süreçlerinin anlaşılmasında önemli birer anahtar niteliğinde olup, insanlık tarihinin zengin ve dinamik yapısını anlamamıza katkıda bulunuyor.